Evet. Tostlarımız hazır. Köy ekmeğinden şöyle çok güzel. Çayımız da hazır. Hemen yemeğimizi yiyip kuş cennetinin önündeyiz. Gezimize başlayacağız. Yeni bir bölümden Kuş Cenneti Milli Parkı'ndan herkese merhaba dostlar. Geçen bölümde hatırlarsınız Kuş Cenneti Milli Parkı'na gidiyoruz deyip videoyu sonlandırmıştık. Biz buraya geldik ve karavanımızla girişte gece kamp yaptık. Herhangi bir problem olmadı. Güzel bir geniş bir otoparkı var. Eğer gelmeyi düşünürseniz aklınızda bulunsun. Buraya çok güzel bahar gelmiş. Arkamda gördüğünüz gibi papatyalar açmış. Her yer rengarenk, renk cümbüşü. Çok fazla vaktinizi alacak bir yer değil. Eğer bizim gibi Bandırma yönüne gidiyorsanız Kuş Cenneti tabelasını gördüğünüzde bence buraya mutlaka uğramalısınız. İleride Kuş Gözlem Kulesi var. Hemen yanımızda da girişte. Şöyle göstereyim. Girişten girdiğinizde hemen sergi salonu var. Buraya bir gireceğiz. Sonra gözlem kulelerine gideceğiz. Çok fazla zaman da kaybetmek istemiyoruz ama geçerken de uğramak istedik. Sonrasında Bandırma yönüne doğru devam edeceğiz. Burayı dizilerden, filmlerden bir şekilde hepimiz duymuşuzdur aşağı yukarı. Burası bir milli park arkadaşlar. Kuşların geçiş güzergahında olan bir milli park. Zaten burası göl ve sazlıklardan oluşuyor. Birazdan size detaylı buraya hakkında bilgi vereceğim ve görüntü aktaracağım. Giriş ücreti tam 75, öğrenci 37,5 TL ve nakit çalışıyorlar. Kredi kartı geçerli değil. Bu kredi kartı geçerli değil olayı beni artık çok üzmeye başladı. Evet küçük rakamlar ama insanların üzerinde nakit yoksa dönüp geriye en yakın noktaya kadar gitmeleri gerekiyor. Peki dedim geldiklerinde kredi kartları olmazsa, kredi kartları varsa ve nakitleri hiç yoksa insanlık hali sonuçta. İçeride büfe varmış oraya rica ediyorsunuz. Ufak bir komisyonla giriş ücretlerinizi oradan çekiyor dediler. Yani bu bilmiyorum garip geliyor bana bu milli park olup da kredi kartı geçmeme olayı. Yani günümüzde kredi kartı kullanmayan çok az insan kaldı bence. İçeride kurslarla ilgili bilgiler verilmiş ve birçoğu resmedilmiş. Kuşların neye benzediği ile ilgili. Örnek veriyorum önümde şu an arı kuşu var, sığırcık var, kulaklı orman baykuşu vesaire. Geldiğinizde buraya mutlaka uğrayın. Normalde de göremeyeceğiniz hayvanlar burada sergileniyor. Size şimdi içeriden biraz görüntü aktarıyorum. Böyle hemen girişte zemin katta bir sinevizyon odası var. Burada ilk defa gördüğüm bir olay var ve çok hoşuma gitti. Burada kamera kurmuşlar. Yaklaşık bir 15-20 tane kamera var. Aktif çalışıyor. Burada kuşlara ait canlı görüntüler yayınlanıyor. Gördüğünüz gibi burada mesela kamera görüntüleri. Her birini farklı bir ekrana vermişler. Burada oturup ilerideki gözlem kulesine gidemiyorsanız, hava çok kötüyse vesaire kuşlara ait canlı görüntüleri buradan da izleyebilirsiniz. Bence çok güzel. Burada böyle anne kuşlar var. Altında yavruları var şöyle. Bakın şurada. Kameralar arasında tek tek geziniyor görevli. Bize de bunları göster şimdi. Çok güzel. Yavrular küçük olduğu için anneler üzerinde oturuyor şu an. Bunların cinsi ne şu an? Çok güzel. Baksanıza. Zoom yapılmasa gözükmüyor. Ona dokunmayalım oradan bak tamam mı anneciğim? Bak Yine kuşlara. ağaçlar üzerine yuva Evet. yapmış kuşlar. Bir tanesi orada Gidiyorlar. yuvasını güçlendiriyor. Mart-Temmuz dönemiymiş sanırım. Kuşların buraya geliş dönemi. Diğer dönemlerde yok mu? Sayım azalıyor. Göçmenler gitmiş oluyor. Göçmenler gitmiş oluyor. Birazdan köşedeki kuş gözlem binasına gideceğiz ama kameranın açısı çok güzel. Oradan bu şekilde yakın göremeyeceğiz sanırım. O yüzden geldiğinizde kesinlikle bu kuş gözlem merkezine uğrayıp kamera odasına uğrayın bence. Canlı görüntülerde şu an pelikanın yavrusunu besleme sahnesine denk geldik kamerada. Anne kustu, yavruları yiyor. Geri aldı. Hı? Hı. Balık çıkardı şu an.
Alıp da dağıtıyoruz. Böyle görüntülere denk gelebilirsiniz. Hiç kalkmıyor üstünden. Nasıl besleniyor yani? Eş değişimi yapıyorlar. Erkek dişi yer Aa, değiştiriyor. çok Eşlerden güzel. birisi Bak gidiyor. yine çıkardı. Yine balık çıkardı. Hmm. Yavrular Ha, o bunlardan besleniyor. O parça oturuyor. O kopartıp besleniyor. Ay çok iyi yiyor. ya. Yiyemediğin anne geri yiyormuş. Buraya gelmişken 1938 yılında kuş cennetini keşfeden ve bu alana büyük hizmetleri geçen Alman Profesör Doktor Kurt Kusswing ve eşi Linor Kusswing, onlardan da bahsetmeden olmaz. Burayı onlar keşfetmiş ve büyük emekler harcamışlar. Oy benim bebeğim. Sür bakalım, yavaş sür. Yavaş sür aşkım. Kaza yapma, tamam mı? Aşkım kaza yapma. Dikkat et. Kuş gözlem binasından çıktık. Dışarıdan baktığımızda hani sade bir bina ama içerisi önemli arkadaşlar. Gerçekten sol tarafında çok güzel bir sergi alanı var zaten gördünüz. Sağ tarafta da canlı kuş gözlem alanı var kameralarla. Elif sen arkada koşuyor. Şimdi kuş gözlem alanına doğru gidiyoruz. Manyas Kuş Cenneti, yani burası yıllık toplam 70 bin ziyaretçi ağırlıyormuş. Ve ben bunu duyunca çok şaşırdım. Arkadaşlar böyle bir yer için 70 bin sayısı çok az bence. Yani böyle bir yer yurt dışında olsa emin olun çok daha fazla ziyaretçi gelir buraya. Havanın güzel olması ziyaretçi sayımızı arttırıyor. Hafta sonu olması ziyaretçi sayımızı arttırıyor dedi görevli arkadaş. Ama bence buraya Balıkesir'e giden herkes uğramalı. Özellikle acelesi olmayan ve zamanı olan herkes uğramalı. Çünkü burası gerçekten çok güzel. Şimdi biz Gözlem Kulesi'ne doğru gidiyoruz. Yol boyu tabelalar bırakılmış bu şekilde. Ortalama yaşam süreleri, ağırlığı, nasıl gözüktüğü hepsi resmedilmiş. Yol boyu kuşlarla ilgili genel olarak böyle bir bilgilendirme tabela çalışması yapılmış. Bu da çok güzel. Örnek veriyorum, geride çeltikçi vardı. İleride de yine bir sürü tabela var yan yana. Burada arı kuşu var. Arı kuşunun genel özellikleri, boyu, ağırlığı. Burada hepsi bilgilendirilmiş. Bu neden yapmışlar? Zaten bulunduğumuz alan kuş uçuş alanı. Geriye doğru ilerlediğimizde de aynı şekilde kuşlara gözlem kulesine ulaşmadan kuşlar hakkında bilgi edinin diye böyle bir bilgilendirme yolu yapmışlar. Bu da çok iyi düşünülmüş. Kerkenes. Halkımızın çokça kullandığı bu kelime bir kuş türü arkadaşlar. Ben de burada öğrendim. Şöyle onun da bilgilerini yine burada paylaşmışlar. Yaşam süresi 16 yılmış. Kerkenizler 16 yıl yaşıyormuş arkadaşlar. Karşı taraf giriş. Yaklaşık bir 100-150 metre arası. Hemen geliyorsunuz. Buradan da Gözlem Kulesi. Aslında çok zamanınızı alacak bir yer değilmiş arkadaşlar. Yani kule burası. Buradan böyle geliyoruz. Orası da giriş. Gelirken bunu da aklınızda bulundurun. Hani öyle saatlerce vakit geçireceğiniz zaten bir yer değil. Ama kuşların buraya özellikle geldiği dönemde buraya gelip bence buradan bir etrafa bakabilirsiniz en azından bir kere. Gözlem Kulesi'nin altındayız. Hayvanlar sanırım burada insanlar olduğunu bildiği için bu taraflara çok fazla yaklaşmıyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü az önce canlı kamerada o kadar çok kuş vardı ki buradan hiçbiri gözükmüyor. Hemen karşıda uçtuklarını görüyoruz sadece. Şimdi yukarıya çıkacağım. Bir de kuleden etrafa bir bakalım. Şimdi Gözlem Kulesi'ne çıktık. Burada engelli vatandaşlarımız için asansör hizmeti de var. Ama şu an kapalı. Burada küçük pencereler var. Şöyle gelen ziyaretçiler için bırakılmış. Bunları açıp buradan dışarıya bakabilirsiniz. Hemen bir tanesini deneyelim. Böyle. Tamamı açık değil sanırım. Kuşlar içeriye girip yuva mı yapıyor artık ne yapıyorsa. Buradan kuşları izleyebilirsiniz. Aynı zamanda 1 TL ile çalışan burada böyle dürbünler var.
Bunlarla da gelirken yanınızda bozuk para getirmeyi unutmayın. Bu dürbünlerle de yine aynı şekilde kuşları izleyebilirsiniz. Çok fazla kuş var. Şu an şuradaki ağaçlarda, karşıdaki platolarda o kadar fazla kuş var ki eminim kamerada gözükmüyordur. Kesinlikle gelirken yanınızda bozuk bir TL'ye getirin arkadaşlar. Kuşları gördün mü Elif sen? Kuşları gördün mü babacığım? Bak 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 bak. Uçuyorlar bak. Bak. Kuşlara bak. Bak kuşlar orada. Dostlar biz şimdi Bandırma Erdek yönüne doğru devam ediyoruz. Kuş cennetinden çıktık. Hızlı gezerseniz maksimum yarım saatinizi alacak bir yer ve dediğim gibi ana yola da çok yakın. Bence geçerken ihmal etmeyin. Bandırma'da gezecek yerlerimiz var birkaç tane. Onlara uğrayıp sonrasında bakalım yollar bizi nereye götürecek. Yola devam. Bandırma merkeze geldik. Şimdi aşağı doğru iniyoruz, sahile doğru. Sokaklar böyle çok güzel. Dümdüz. Gördüğünüz gibi. Hemen solumuz deniz bu arada. Ve Bandırma Limanı. Kordonda biraz yürüyeceğiz. Sonra bir şeyler yiyeceğiz. Uğrayacağımız birkaç yer var. Oralara da uğrayıp Erdek'e doğru devam edeceğiz. Erdek'in girişindeki antik kente de uğrayıp rotamıza devam etmeyi düşünüyoruz. Bandırma'da da ciddi derecede otopark problemi var. Aracı arkaya bıraktık. Umarım ceza yemeyiz. Şimdi bir çorbacıya geçiyoruz. Burada güzel bir çorbacı var. Bir çorba içip ufak bir kordon gezisi yapacağız. Şöyle bir etrafa bir bakalım. Burası meydanda hemen şöyle Atatürk heykelinin olduğu bölüm. Onun karşısında Acarköşe çorbacısına geldik. Burada kelle paça söyledik. Biz fiyatlar şu şekilde. Çok güzel tarihi bir lokanta. İçeride böyle yemekleri var. Bakla vesaire. Yemekler günlük değişiyormuş arkadaşlar. Böyle makarna artı güveçte yemekler hepsi zaten neredeyse. Buradan Elif Ahsen'e de makarna söyledik. Şimdi masaya geçiyoruz. Şöyle hemen atom paça, az bakla, Elif Ahsen'e az makarna aldık. Hemen tadına bakıyoruz. Burada paçalar terbiyeliymiş arkadaşlar. Maraş'taki gibi ekşili değil. Bir de bunun tadına bakalım. Çevre limonumuzu da sıkalım. Güzel. Çok başarılı. Ekmekleri de özellikle böyle normal bildiğimiz ekmeklerden değil. Gelirseniz burada işkembe et karışık, ayak karışık, atom paça içebilirsiniz. Fiyatı 200 lira. Bilginiz olsun. Şöyle içinde ayak var. Şöyle. Full kolajen zaten. Normal kelle eti var ve şöyle gördüğünüz beyazlarda işkembe. Hepsinden var içinde. Yemeğimizi yedik. Böyle hemen yol kenarında arabayı park ettiğimiz yere giderken bir balıkçı abi var. Burada barbun gördük ve çok güzel gözüküyor. Buradan barbun alacağız hemen şimdi. Akşama balık yapalım dedik. Orada kalamar da var. Balığımızı aldık. Karavana doğru geçiyoruz. Sahile de şöyle bir dolandık arkadaşlar. Normal bildiğiniz sahil kenarı. Böyle aman aman aşırı aşırı bir şey yok. Caddeleri çok hareketli. İnsanlar hava azıcık güneşli olunca dışarıya hava almaya çıkmış, atmışlar kendini. Burada yavaş yavaş deniz havası, deniz sezonu geliyor anladığım kadarıyla. Jetler geçiyor. Bandırmadan çıktık, Erdek'e doğru gidiyoruz. Zaten 20 dakika gösteriyor, 17 kilometre yakın birbirine.
Bandırma çok güzel arkadaşlar. Bence gelirken güzergahınıza burayı da ekleyebilirsiniz. Sahilde biraz dolaştık. Yemeği yedikten sonra, bu arada yemek gerçekten efsaneydi. Yani biz çok beğendik. Damak tadımıza uyuyor. Öyle söyleyeyim. Sonra bizden sonra giden insanlar ya işte sponsorluk mu alıyorsunuz? Biz hiç beğenmedik falan oluyor. Bizce güzeldi. Yemeğimizi orada yedik. Siz de tercih edersiniz ya da etmezsiniz. Limanı biraz gezdik. Sahili. Açıkta bir sürü yük gemisi var. Zaten buranın limanı da var. İndirme vesaire yapılabiliyor. Sonrasında Erdek'e doğru devam ediyoruz. Sahilde yani ciddi bir otopark problemi var. Aracı bıraktık. Hızlı bir tur attık. Umarım gözden kaçırdığımız bir şey yoktur. Ama internetten de araştırdığımızda zaten aşırı gezilecek bir yerinin olmadığını bize söyledi. O yüzden Erdek'e doğru devam edelim dedik. 17 dakika sonra Erdek'teyiz inşallah. Bu bölge ama kesinlikle yaşanılacak bir yer. Çok güzel. Bir taraf yemyeşil, eski tarihi evler, öbür taraf deniz. Harika. Baksana şöyle bir tane. Sanırım demir çelik bu. Demir çelik, evet, sahili biraz öldürmüşler. Liman neyse, liman hadi neyse de demir çelik vesaire, sahil biraz kapatılmış gibi geldi. Mudanya falan sahili tabii daha güzeldi. O ayrı mesele. Şimdi Kizikos antik kentine geldik. Girişte zaten şöyle arkamda hemen ana yol geçiyor, görüyorsunuz. Sizi böyle hemen kalıntılar karşılıyor yol kenarında. Şu şekilde. Türk Tarih Kurumu tarafından desteklenmektedir diyor girişte tabelada. Şöyle sağlam sütunları çıkarmışlar buraya. Burada çok büyük bir yapı varmış aslında. Ancak şu an enkaz halinde. Hayatım. Efendim kızım. Gördüğünüz gibi antik kenti normalde burada gösteriyor. Burada böyle kalıntılar ahşap desteklerle korunmaya çalışılmış. Eminim korunsa çok güzel bir bina varmış burada. Tahmin etmek zor değil çünkü şöyle kırılan taş parçalarında bile o kadar güzel işlemeler var ki, motifler var ki. Yani gelip gördüğünüzde ancak ne dediğimi anlayabilirsiniz. Burada çok güzel bir sanat eseri varmış. Ama korunamamış maalesef. Taşlardaki işlemelere baksanıza. Buradan mesela içeriye giriliyormuş. Karşıda odalar var. Burada da yine. Evet. Şöyle desteklenmiş yıkılmaması için. Kemerler. Buranın bir bölümü de toprak altında sanırım kazılarak çıkartılıyor. Mesela şöyle bir tünelin önündeyim. İleriye doğru kazılmış biraz. Çok da içeriye girmek istemiyorum. Aşırı güvenli değil. Gördüğünüz gibi. Yukarıdan da taşlarla kapatılmış. Tünelin ucu olabildiğince ileriye doğru gidiyor. Sonunu göremiyorum mesela şu an. Burası eminim gün yüzüne çıkarıldığında ve tadilatı yapıldığında birçok turist çekecektir. Bakın burası da aynı şekilde karşıya gidiyor. Belki de yer altına inen bir yer vardır. Normalde şu an bu gezindiğimiz alan kapalıymış. Yıkılarak bu hale gelmiş. Diğer tarafa da bakalım. Sonra yolumuza devam edelim. Üzüldüm ya böyle tarihi bir eserimizin korunamamasına. Çünkü o kadar heybetli büyük taşlar var ki. Baksanıza arkaya. Yani kocaman sütunlar var. Kim bilir bunlar neler taşıyordu. Evet. Evet baksanıza taşlar kırılmış. Öyle bırakılmış yani. Sanki bir dozer gelip kırmış gibi geliyor. İnşallah öyle değildir.
Bakın. Taşların üzerindeki işlemelere bakın. Aslında burada çok güzel bir emek varmış. Böyle bir Evet. şey mi? Bakar mısın? Evet. Ki zaten bence buradan alıp götürüyordur insanlar. Burası da mermer bu arada. Burada güvenlik kamerası var arkadaşlar. İçimi rahatlattı. Kazı çalışmaları da yapıyorlar sanırım ara ara. Bakın mesela üstte insanlar çalıları temizliyor. Büyük ihtimalle o yöne doğru açılacak burası. Taş kalıntıları da hala burada böyle gördüğünüz gibi açılarak devam ediyor. Büyük ihtimal burası büyük bir yaşam alanıydı. Böyle bir izlenim veriyor. Çünkü küçücük bir bina için bu kadar büyük bir emek harcamamışlardır geçmişteki insanlar. İleriye doğru sanırım gidiyor. Orada da belediye çalışanları çalı ve çevre temizliği yapıyor büyük ihtimalle. Kazı yapılacak. Baksanıza taşlardaki işlemelere. Yani şuradaki işçiliğe bakın. İşçiliklere bakın şöyle. Motiflere. Bakın şuradaki. Aynı şekilde buradaki motifler. Ve bundan bir sürü var. Bakın burada da küçülmüş, ufalmış parçalarını kenara ayırmışlar. Gerçekten üzüldüm ya. Yani böyle bir eserin bu hale gelmesine üzüldüm. Belki de burada tüm dünyanın tanıyacağı bir eser yatıyor şu an. Ama tanıtamıyoruz çünkü taş haline gelmiş. Artık hiçbir önemi kalmamış. Aynı şekilde baksanıza ne kadar büyük bir taş ki kim bilir neler taşıyordu ya da hangi heykelin bir parçasıydı acaba? Bu sadece bir parçası bu arada taşın. Şöyle. Çok ihtişamlı bir şey belli yani. Bu arada bu üst kısmı şöyle gördüğünüz gibi. Çünkü taşın tersi burası. Ters çevirdiğimizde burası taşın üst kısmı. Yani artık bu kadar büyük bir kütleyi kaç metrede taşıyan bir şey varsa bilemeyeceğim onu. Antik kentlere ilginiz varsa buraya dediğim gibi uğrayabilirsiniz. Biz şimdi yola devam ediyoruz. Keşke size böyle ayakta kalan bir yapı ya da bir ayakta kalan bir yapı ya da böyle bir en azından bir oda tarzı bir şey gösterebilseydim. Maalesef tamamı harap olmuş. Sadece kalan şeyler şöyle bir amfi gibi bir yer var. Basamak basamak. Bunlar korunmuş. Onun haricinde korunan bir eser kalmamış burada. Umarım güzel bir çalışma yapıp buraya biraz renk katarlar, canlandırırlar. Erdek'e geldik. Giriş yapıyoruz. Erdek'te çok zamanınızı alacak bir şey yok arkadaşlar. Geldik ama size onu söyleyeyim. Bir sahili gezip tekrardan dönebilirsiniz. Ama Bandırma'ya gelmişken de Erdek'i görmemek olmazdı. O kadar yol geldik. Biz de o yüzden bir uğrayalım dedik. Şimdi küçük bir sahil turu yaptıktan sonra tekrar geriye döneceğiz. Şimdi biz Erdek'e geldik arkadaşlar. Burada güzel bir sahil turu yaptıktan sonra tekrar yolumuza devam edeceğiz. Erdek'te çok zamanınızı alacak bir şey yok. Küçük, sakin bir sahil kenarı bir yer burası. Çok zamanınızı alacak bir şey yok. Ama sahilde şöyle biraz oturup kafa dinleyebilirsiniz. Sahil kenarı diğer mekanlar gibi çok yoğun değil. Sakin, kendine has bir ortamı var. Biz de buraya kadar gelmişken, Bandırma'ya gelmişken burayı da görmeden gitmeyelim dedik. O yüzden uğradık. Yaklaşık 18-20 dakika gösteriyordu. Şimdi sahilde küçük bir gezinti yaptıktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Hepimizin buna ihtiyacı var. Bakın insanlar teknelerini böyle evlerinin önüne koymuş. Hemen karşısı da deniz. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Evinizden çıkıyorsunuz böyle yürüme yolundan. Evinizin karşısı denize açılıyor. Ve önünde bu şekilde sahil yolu. Solunuzda plajlar var. Denize de girebiliyorsunuz. Buradaki evler çok şanslı. Şimdi sahilde biraz yürüyüş yaptık. Şu dalga sesini özlemişiz.
Çok güzel bir plajı var sahilin sonunda. Arkada da Erdek sahil. Orası da çok güzel. Tam böyle burada oturup kafa dinlemelik bir ortam. Ama biz yola devam ediyoruz. Sıradaki durağımıza geçeceğiz. Çok keyif aldık Bandırma ve Erdek'ten. Siz de rotanıza buralara eklemeyi unutmayın. Yaz aylarında daha hareketlidir. Şu an kış sezonunun sonundayız. Hava çok güzel. Tam bahar havası ama hala Mart ayındayız ve Mart'ın sonundayız. İster istemez biraz soğuk ve hala kış ayı. Nisan sonu Mayıs gibi buralar eminim çok çok güzel olacaktır. Hemen karşınızda da bir tane ada var. Köprüyle bağlanıyor. Arkamda gördüğünüz ada Zeytinli Ada. Çok büyük, hatta devasa bir vaftizhaneye sahip bir ada. Arkeopark görevi görüyor aynı zamanda. Ada üzerinde kurulmuş Türkiye'nin tek arkeoparkı burası. Üzerinde çok güzel tarihi yerler var. Şu an restorasyonda olduğu için kapalıymış şansımıza. Oraya geçemedik. Burası gerçekten gezilmesi gereken bir yer. İstanbul'dan da eğer buraya gelmek isterseniz feribotla Bandırma'ya gelip oradan da 20 dakika sürüyor yaklaşık. Buraya ulaşabilirsiniz. Burası Balıkesir'in turizm incisi Erdek. Şimdi biz sıradaki durağımıza geçiyoruz. Bu arada her videoda söylediğim gibi kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bize destek olursanız çok seviniriz. Kanalımıza abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Yorumlarınızı da aşağıda fikirler kısmında belirtin. Sizce Balıkesir Erdek nasıl? Erdek'ten çıktık. Biga'ya doğru gidiyoruz. Yolculuğumuz yaklaşık 85 kilometre ve 1 saat 17 dakika sürecekmiş. Yol üstü güzel bir şey görürsem aktaracağım. Erdek'e giderken yol kenarı böyle çok güzel bir plaj var. İnsanlar burada güneşleniyor ileride. Şöyle hafif sol tarafa doğru gösterirsen hayatım. Tekneler falan da çıkarmışlar kıyıya. Yazın burada kesinlikle çok güzel yüzülür. Karavanlar da var yol kenarında bu arada bir sürü. Elbase deniz diye denize geldik. Denize geldik. Terlik almıştık çocuğuma. Fazla değil, bir 5 yaş büyüğünü almışız yanlışlıkla. Gel hadi. Hadi gidelim denize. Bu arada şuradan geçiyorduk ileriye. Burası Erdek. Erdek'e giderken Edincik Koyu. Hemen yol zaten şu ileride yanından geçiyor. Buradan böyle cebe girebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada karavanlar da var böyle. Yol boyu dizilmiş. Şimdi burada bir kahve molası verdik. Hem içeri biraz dağılmıştı. İçeriği toplayacağız. Elif Ahsen de deniz diye tutturdu. Şurada bir ayağını sokayım dedim denize. Karşıda da çok güzel tesisler var. Yukarıda çok güzel bungalovlar var. Hemen yukarıda da rüzgar güllerini görüyorsunuz. Böyle tepe boyu devam ediyor karşıya kadar. Koş denize geldik. Önce ben bir soğuk mu bir bakayım. Deniz. Soğuk kız. Aç soğuk. Soğuk. Ayaklarını çıkar bakayım şöyle. Hadi bakalım. Gel. Çok soğuk. Çok. Çok soğuk. Üşüdü mü? Üşüdü, soğuk. Gel. Gel buraya. Yeter. Tamam. Ayağımızı kirlemeyelim. Hop. Ben de şükürledim. Hayır. Tamam, sokmayalım artık. Su bayağı soğuk. Çalalım. Yok yeter. Al, deniz hasretini giderdin. Birkaç ay sonra yüzmeye de geliriz, tamam mı? Kapat. Aklın kalmasın maksat kızım.
Deniz daha soğukmuş. Oh canım. Zıpladı. Canım. Deniz. Galak. Deniz evet. Yine geliriz, tamam mı? Şimdi karavana geçelim. Ayakların üşümesin, hemen ısıtalım. Elif Hasen'in deniz aşkı hiç bitmeyecek sanırım. Büyük ihtimal genetik aktarım var. Biz de çok seviyoruz çünkü denizi. Denize karşı vurma yiyor şimdi. Lüksün böylesi. Güzel mi deniz? Güzel mi? Canım kızım. Şimdi kahve yapacağız arkadaşlar. Denize karşı bir kahve içelim dedik buradan uzaklaşmadan. Birkaç gündür sürekli hareket halinde olduğumuz için biraz yorgunluk var üzerimizde. Tatili yavaşlatma kararı aldık bu yüzden. Yavaş yavaş gezmeye karar verdik. Birazdan sahil yolundan, olabildiğince sahil yolundan ilerleyerek Biga'ya doğru gideceğiz. Ve Biga'da meşhur Biga köftesini deneyeceğiz. Tabii önce kahvemizi içip biraz dinlendikten sonra. Bakalım yollar bizi nereye götürecek. Bu arada bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram Gezdelisi adresinden. Güncel nerede olduğumuzu anlık orada daha hızlı paylaşıyoruz. Mesela az önce hemen tamam kızım. Erdeği ve Bandırma'yı hemen paylaştık ve hala buradayız. Bunu neden söylüyorum? Bizi sıkı takip eden takipçilerimiz oluyor. Örnek veriyorum, biz geçen Eskişehir'den çıktık diye YouTube'da söyledik, video paylaştık. Sonradan Eskişehir'den bir sürü takipçimiz yazmış, ya sizle tanışmak istiyorduk vesaire diye. Bizi Instagram'dan takip ederek anlık nerede olduğumuzu daha yakından görebilirsiniz. Çok geç atmıyoruz, yani birkaç saat içinde hemen paylaşıyoruz ve orada oluyoruz genelde. Bu gibi fırsatları kaçırmak istemiyoruz. Biz de sizlerle tanışmak istiyoruz. O yüzden Instagram'dan Gezdelisi hesabımızı takip edebilirsiniz. Kahvelerimiz hazır. Eşim kahvelerimizi hazırladı. Şimdi güzel bir kahve içelim. Çekirdek. Çekirdeğini mi? Ver bana. Çekirdeğini annene ver hadi. Denize karşı kahve. Elif Hasen, sinekliğin yine içinden geçmişsin kızım. Teşekkür ederim. Onu kır sen de biz de rahatlayalım. Evet, deniz kızım karşıda. Elif Hasen deniz aşkını gideriyor. Biz de kahvemizi yudumluyoruz. Penceresi denize açılan rotalara bayılıyoruz. Hurmamı geri ver Elif Hasen. Hurmamı geri ver. Hepsini yedin ya. Ben yemeyeyim mi? Yemeyeyim mi? Çok ayıp. Hadi bir tane de bana ver, ben de ısırayım. Getir. Aferin canım kızım. Tamam. Al. Devamını sen al. Sen al. Sen de ye. Aferin. Elif Hasen Seviyorum de. karavanda oturdu pencerenin kenarına. Yanımız kaldırım. Hem gelip geçene salça oluyor, hem de Deniz'le konuşuyor. Seni çok özledim denizde. Eylül Ekim gibi de yüzmeye geleceğim de. Söyle. Tamam. Yüzmeye geleceksin. Özledin mi? Aşkım benim. Oy oy oy, Deniz'i özlemiş bebeğim. Oy, çekirdeğini alayım bir dakika hurmanın. Şimdi sen boşluğuna gelir hepsini höpürdetirsin onu. Ver bakalım. Tamam. Güzel mi hurma? Hurma canavarım benim. Bitti. Bu kadar. Arada böyle küçük dinlenmeler çok iyi geliyor. Sürekli hareket halinde olmak insanı yıpratıyor arkadaşlar. İster karavanla ister arabayla fark etmez. Bizim karavanı en çok sevme sebebimiz de zaten bu. Şu an istesek burada kalabiliriz. Kahve yapıp içiyoruz. Çay yapıp içiyoruz. Yani istediğiniz yerde manzaralı bir yere çekip dinlenebilirsiniz. Bence insanların sırf bu yüzden bile bir karavan olmalı. Biraz dinlendikten sonra yola devam ediyoruz. Elif Ahsen, deniz kumu bu kızım. Evet, deniz kumu babacığım. Hı hı. Su kaplumbağası suya gidiyor. Bu arada her yerde çok güzel deniz kabukları var. Şöyle bir tanesini hatıra olarak alıyorum. Gel buraya. Buraya gel. Al sana deniz babacığım. Deniz, deniz, deniz diyordun. İleri gitme.
Soğuk değil mi? Gidelim mi artık? Yeter mi? Hayır, ellerinle değil, ayaklarınla gir. Su soğukmuş kızım. Sonra tekrar gireriz. Hadi hemen ayaklarını ısıtalım. Girme içeri. Derinlik kavramı yok ya çocuk. O yüzden diyorum dalar şimdi diye. Mola sonrası tekrar yola çıkıyoruz. Erdek'ten çıktık. Edince'ye doğru gidiyoruz ve sahil boyunca gitmeye gayret ediyoruz. O kadar güzel zeytin ağaçlarının ve aynı zamanda yaşlı zeytin ağaçlarının içerisinden geçiyoruz ki size hemen yolumuzu göstermek istiyorum. Böyle çok güzel zeytin ağaçları var. Takribi 60-70 yıllık. İnsanlar şu an zeytin bahçelerinde budama yapıyorlar. Şöyle çok güzel zeytin ağaçları. Yaşlı ama bakımlı. Her yer zeytin.